izleyiciler, hoş geldiniz Güzellikte Number One programına. Bugün sizlere anti-aging uygulamalardan hem çeşidi çok olan hem de aslında en güzel olanları hangisi olduğunu çok daha detaylı anlatmak istediğim gençlik aşılarından bahsetmek istiyorum. Gelin ilk önce gençlik aşısının ne demek olduğunu, aslında bu ürünlerin nasıl hazırlandığını, hangilerinin daha kaliteli olduğunu ve üstüne üstelik aslında bunların nasıl yapıldığını ve sonuçlarının, kalıcılık sürelerinin nasıl olması gerektiğini birlikte konuşalım istiyorum. Hadi o zaman çok canlı bir şekilde cumartesi öğleni sizi de canlandırmak amaçlı ve gençleştirmek amaçlı gençlik aşılarının ne kaynaklı olduğundan başlayalım. Bir kere gençlik aşıları bizim mezoterapi dediğimiz ürün başlığı altında yer alıyor arkadaşlar. Yani mezoterapiler ilaç kökenli olmayıp içerisinde duyuyorsunuz bazı vitaminler, amino asitler, peptitler, hyaluronik asitler, yok somon DNA'lar, yok polinükleotitler, yok işte biolifting aşıları, biorevitalization aşıları, yok ciltle uyumlu ürünler gibi bir sürü başlık altında toplanıyor. Ve bunların da daha bir sürü isimleri var. Marka ismi veremediğimiz için bunlarla alakalı sizlere aslında genelde içeriklerle alakalı konuşmuş oluyoruz. Ve yine de cilt tipine göre seçmek gerektiğini, yaş aralığına göre, keza kaç seans yapılması gerektiğini bunlara göre karar vermiş oluyoruz. Ve bu kategorinin içerisinde gençlik aşısı diye ayırdığımız kategori özellikle biliyorsunuz ki yaş almakla birlikte en çok başımıza gelen şey ne? Bir cilt kuruluğu. Özellikle kadınlarda menopoz öncesi yaklaşırken ve sonrasında da artacak şekilde cilt kuruluğu olur. Ama sizin de zaten cildiniz evveliyatında fenotipik olarak daha kuru hale gelmiş olabilir. Ya da vakti zamanında akneyi kurutmak için kullandığınız bazı ilaçlar da ikincil olarak size cilt kuruluğunu arttırmış olabilir. Çok fazla yüz lazeri yaptırmışsınızdır, çok fazla kimyasal peeling yaptırmışsınızdır. Bazı şeyleri biraz kontrolsüz hayatınızda tuttuysanız cilt kuruluğu olmuş olabilir. Su tüketiminiz kötüdür. En çok rastladığım sebeplerin arasında keza olan çok basit gibi gözüken şeyler olsa da su tüketiminin kötü olması, çay ve kahve tüketiminin çok yoğun olması. Tam tersi bu da vücuttaki nem oranını düşüren şeyler arasında. Ya da çok sıcak duş almayı seviyorsunuzdur. Çok güneşlenmeyi, solaryuma girmeyi seviyorsunuzdur. Biliyorsunuz ki bunlar cilt kuruluğu ve sonrasında da lentiko dediğimiz cilt lekeleri oluşması sebebi. Senil lekeler, yaşlılık lekeleri oluşması sebebi. Dolayısıyla başta cilt kuruluğunuz varsa yine gençlik aşısı yaptırmanız gerekebilir. Çünkü gençlik aşılarının çoğunun içerisinde yüksek oranlı hyaluronik asitler bulunur. Gerçekten ağırlığı ve konsantrasyonu yüksek oranlı olduğu için bu hyaluronik asitlerin belli noktalara yapılacak şekilde cildin lifting olmasını ve nem kazanmasını sağlar. Keza sizin ince kırışıklıklarınız fazlaysa ve renk dengesizliğiniz varsa bu gençlik aşılarının bazılarının içerisinde bazı amino asitler bulunur. Dolayısıyla o hastaya da hem hyaluronik asit bulunan, konsantrasyonu yüksek hem de içerisinde başka amino asitler bulunan gençlik aşılarını tercih ederiz. Keza cildinizin yine elastikiyet kaybı fazlaysa, yani nazolabial foldunuz daha derinleşmiş, marionet bölgeniz daha derinleşmiş, alt zonunuz daha sarkıksa bu gençlik aşılarını diğer hastalarda 2 seans uygularken sizde 4 seans uygulamak gerekebilir. Ya da bu gençlik aşılarını diğer hastalarda tek başına yapmak bile daha etkili olurken sizde yanına HIFU, LIFU gibi başka cihazlardan faydalanmak, altın iğne gibi cihazlardan faydalanmak, askı teknolojisinden faydalanmak, yani cildin fokuslanmasını arttıracak başka ek yöntemleri de birleştirerek yapmak gerekebilir. Ve bu ürünlerin verimliliği artı kalıcılığı da sizin yapınıza dayalı aslında. Siz daha çok su tüketiyorsanız, siz kendi kremlemenizi daha iyi yapıyorsanız, işte çok sıcakta bulunmuyorsunuz, yüzünüze buz uyguluyorsunuz gibi beslenmeniz daha sağlıklı, kaliteli oluyorsa, yüz yogasını da daha doğru hareketlerle yapıyorsanız, ya en basitinden biri kreminizi bizim gösterdiğimiz gibi alttan güzel kemiğinize ve kasınıza baskı yapacak şekilde sürüyorsanız, böyle özenler gösteriyorsanız, yüzünüze çok baskı yapmadan yatıyorsanız keza, dolayısıyla gençlik aşılarının etkileri sizde daha uzun sürebilir.
Ya da metabolizmanız aynı şekilde bir şeyi çabuk emip çabuk kendisinde rejenerasyon yaratıp da çabuk da tüketebilir ya da daha uzun soluklu da kalabilir. Bu da genetik altyapınızla alakalı olabilir. Bunların biliyorsunuz ki testlerini yapmıyoruz. Bu çok büyük bir bütçe demek. Sizin skin DNA dediğimiz yani cilt DNA testlerinizi yapmak çok büyük bütçe demek hani. Dolayısıyla sizi takip altına alıyoruz. Hani gençlik aşıların değişik markalarının en uygun olanını bir kere sizin cildinizi analiz edip karar verip ve sonrasında da süregenliğinin, dayanıklılığını anlayacak şekilde, gerekirse yine başka uygulamalar demiştim destekleyecek şekilde. Bu desteklenecek uygulamaların arasında bir de son zamanlarda çok popüler olan keza sıvı yüz germe var. Gençlik aşısı sıvı yüz germe nasıl kombin ediliyor? Sıvı yüz germe adı üzerinde aslında gençlik aşıları da sıvı enjektable ürünler. Bir de dolgular da biliyorsunuz jel kıvamında sıvı ürünler. Genelde cildin bazı bölgelerine dolgu uygulanırken ve genelde bu dolgularda artık kemik dolgu tercih ediliyor ki kontür, lift etkisi yaratsın, volümlü durmasın ve böylelikle yüzünüzde dolgu olduğu ifadesi olmasın ve diğer kalan bölgelerdeki cilt sıkılığı ve liftingi için de gençlik aşıları kombin edilsin gibi aynı seansta yapılabilecek işlemler mevcut. Bu dolgu uygulamaları tek seansta yapılabilirken dediğim gibi gençlik aşılarını kişinin ihtiyacına göre bir seansta yapabiliriz. Belki bir seans yapıp 4-6 ay sonra gelin diyebiliriz vakaya ya da üst üste seanslarda yapıp bu sefer bir sene sonra gelin diyebiliriz. Burada kişinin yaş aralığına ve ihtiyacına göre ulaşacağımız hedefe göre bir de aynaya baktığımızda ulaşmak istediğimiz hedefte farklılık var. Mesela ben yan döndüğümde şurada hafif gülerken marionetimde olan küçük kırışıklığa takılmıyorum. 37 yaşındayım ve çok hafif kalması gerektiğine inanıyorum. Ama bu demek değildir ki elimle cildimi çektiğimde elastikiyetimin nasıl olduğunu çok önemsiyorum. Çünkü bunu geç yerine koyabiliyoruz. İşte gençlik aşıları ve diğer ek uygulamalardan asıl beklentimiz bu elastikiyetin daha iyi halde kalması ve yine lifting etkisinin daha iyi olması. Dolayısıyla kişinin aslında kendi yaşının daha iyisi olacağı şekilde düşünebilirsiniz gençlik aşısı uygulamasıyla ve geleceğe yatırım yaptığında düşünebilirsiniz. Peki şimdi bu gençlik aşılarında yine söylüyorum. Başka şeylere pozitif etki yaratmayacak mı? Mesela ben olsam bana bunu sorarım. Evet, gençlik aşılarının içerisinde bazen başka kombinler de yapabiliyoruz. Çünkü ne dedim size? Mezoterapinin alt başlığı gençlik aşıları. Amacımız eğer lift etmek, çizgileri açmak ve nem vermekse bu gençlik aşısı oluyor biliyorsunuz. Ya da ince kırışıklıkları açmaksa bu gençlik aşısı oluyor biliyorsunuz. Ama bu demek değildir ki o nemin artması, cildin kuruluğunu biraz tazelemesi aynı zamanda cilt lekelerinin de biraz sönmesini sağlar. Ya da bir kişinin cildi kuruyken rozeleri daha atak gözüküyorsa ya da kılcalları daha belirgin oluyorsa onların da biraz sönmesini sağlar. Ama ana konu biraz daha cilt hastalığı tedavi etmekse bu sefer mezoterapilerdeki diğer etken maddelere başvurmak gerekiyor. Burada en büyük yanlışlık tek bir ürünle bütün bölgelerin daha iyi hale gelmesini ve bütün sorunların gitmesini düşünmek olur. Ama orada bizim şöyle bir durumumuz devreye girebiliyor. Master hekimler mezoterapilerin içeriklerine çok hakim olduğumuz için ve hangisinin hangisiyle etkileşimin daha iyi olduğunu iyi bildiğimiz için size özel kokteyller de yaratabiliyoruz. Dolayısıyla bir anda sizin gözeneğiniz, lekeniz, kuruluğunuz, cilt parlaklığınız gibi aynı anda etki edebilecek şeyleri de enjekte edebiliyoruz. Ya da zaten buna da uygun firmalar bir sürü kokteyl geliştirmiş durumda ve biz içeriklerine çok hakim olduktan sonra doğru kişiye doğru materyali tercih ediyoruz. Ve genelde bu tarz bir şeyde şunu bekleriz yanıt olarak. Evet, ben bir yanıt aldım, o yüzden de devam etmek istiyorum. Ama eğer ki siz beklediğiniz yanıtı almadıysanız bilirsiniz ki cildinize kullanılan malzeme hafif kalmış olabilir. Bu ne demek? Mesela daha gençlere uygulanan sırf ışıltı veren bir malzemeyi ne kadar güzel olsa da daha ileri yaşta birine uygularsak ona yeteri kadar nem ve ışıltı vermeyebilir. Ona konsantrasyonu daha yüksek bir ürün uygulamamız gerekebilir. Bu da maalesef hayatın kaçınılmaz kuralları arasında yer alıyor. Ya da yine aynı şekilde vitamin değerleri daha iyi olan, beslenmesi, uyuma kalkması, stres yönetimi daha iyi olan birine uygulamakla bu tarz konularda biraz geri kalmış,
başından kötü hastalık geçmiş birine uygulamak arasında fark var tabii ki. Dolayısıyla bu süreci yönetirken kişinin bağışıklığını güçlendirecek, cilt bariyerini güçlendirecek, gerekirse ekstra supplement öneriyoruz biliyorsunuz. İşte kolajen tüketimleri, glutatyon tüketimleri, yüksek doz C vitamini tüketimleri, başka vitamin eksiklikleri varsa onların eklenmesi gibi ekstra supplementlar ya da NAD, NAD tedavisi gibi antioksidan mekanizmasını çalıştıracak hem ekstra içilebilir, tüketilebilir ürünler ya da damar yolundan verilebilir ürünlerle de bu sistemi up etmeye yani yükseltmeye çalışıyoruz. Ve bu da ne oluyor? Enjekte ettiğimiz ürünlerin verimliliğini ve ciltte yarattığı sonucu çok pozitif etkiliyor. Dolayısıyla aslında bizim tıp fakültesine başladığımızda ilk öğrendiğimiz şeyi tekrarlayacağım size. Hastalık yoktur, hasta vardır. Bizim için de aynı şey geçerli. Branşımız ne olursa olsun. Dolayısıyla kişiye özel tercih edilmesi ve konuya çok hakim olunması çok önemli. Bir de bazen bu ürünlerin enjekte edilme şekillerinde farklılık var biliyorsunuz. Genelde çoğu gençlik aşısı daha derin dokulara yani cilt altına, cilt altı ligamentlere enjekte edilip masajlanıyor. Ama tabii ki dermis dediğimiz cildin orta tabakasına, epidermis dediğimiz cildin üst tabakasına da iğnenilenler var. Ama genelde artık piyasada bu 5 nokta, 7 nokta vesaire gibi duyduklarınızı hemen bir gençlik aşısı olarak konumlandırmaya başladınız ki doğru da konumlandırıyorsunuz. Ama bu demek değil ki diğer enjeksiyon şekilleri de gençlik aşıları içerisinde yer alıyor. Burada yine kişiye uygun seçilmesi gerektiğini belirtiyorum. Burada bazen işlemin verimliliğini bir de ne etkiliyor biliyor musunuz? Mesela cildin derin tabakasına yapılması gereken bir uygulamayı yüzeye yapsanız daha az fayda eder. Çünkü o ürünün o tabakaya da ihtiyacı var gibi düşünün. Ya da tam tersi papül dediğimiz cildin üstüne nokta nokta yapılması gereken bir ürünü cilt boşluğuna verirseniz o zaman o üründen yeteri kadar fayda görmemiş, sanki paranız çöp olmuş gibi hissedebilirsiniz . Dolayısıyla burada yine konu nereye geliyor? Hekimin bu konudaki deneyimi, bilgisi ve hakimiyetine geliyor aslında. Yani içerik ve içeriğin nasıl yapıldığı hakimiyetine geliyor. Gel gelelim, gençlik aşılarının bir sezonu var mı? Hayır. Gençlik aşısı yaptırıp ertesi gün tatilinize gidebilirsiniz. Sadece yüzünüzde şişlik olmasın, terleyip de ürünü atmayın diye güneşlenmenizi birkaç gün yasaklamış oluyoruz ve sıcakla temasınızı istemiyoruz. Ama bu demek değil ki yaz ayında yaptırıp ertesi gün Bodrum'a uçtunuz diyelim. Hadi o gün güneşlenmediniz, sonrasında ertesi gün 11'den önce öğlen 3'ten sonra tekrar güneşlenip denize girebilirsiniz. Bir 24 saat daha dikkat etmeniz ödem ve yine söylüyorum şişlik açısından önemli. Ve dediğim gibi ürünün aslında yüzde daha iyi dağılması için önemli. Dolayısıyla gençlik aşıları, mezoterapiler yaz ayında da yapılabilen ya da yapıldıktan sonra hemen uçağa binebilirsiniz. Basınçtan etkilenmeyecek ürünler keza. Ama yine söylüyorum, beslenmeniz, bol su tüketiminiz ve yüze uygun masajlar yapmanız da verimliliğini arttıracak derim sizlere, biliyorsunuz ki. Peki gençlik aşılarının vücut versiyonları yok mu? Ya şöyle düşünelim. Saçın da gençleştirilmeye ihtiyacı var değil mi? Dökülmeler oluyor, işte saç teliniz karakter değiştiriyor, beyazlamalarınız artıyor ya da kırılmalarınız oluyor diyelim. Özellikle kadınlarda boya ve föne bağlı olacak şekilde daha çok oluyor. Dolayısıyla aslında saça yaptığımız mezoterapiler de bir nevi gençlik aşıları. Eğer içerisinde saçı nemlendirecek, kalınlaştıracak, beyazlamasını azaltacak formülasyonlar varsa. Ya da vücut için de aynı şekilde sadece gevşeklik yüzünüzde mi oluyor? Boynunuzda, elinizde, dekoltenizde, özellikle bu tarz yüze uyguladığımız gençlik aşılarını o bölgelere de yapıyoruz. Gene nem versin, kırışıklık açsın, lifting versin diye. Ya da dirsekleriniz, diziniz gibi düşünebilirsiniz. Keza genital bölgeniz. Biliyorsunuz ki yaş almakla birlikte genital bölgede de buruşukluk, kırışıklık, büzüşme ya da renk değişikliği, koyulaşma ve nemsizlik olabiliyor. Keza gençlik aşıları o bölgeye de yapılabiliyor. Ama yine söylüyorum, kupon bir ürünle kişiyi taramak ve her yeri yapmak gibi düşünmeyin. Kişiye uygun yine bölgelerde de farklılıklar gösterecek şekilde ve oradaki sorunları da iyi anlayacak şekilde ürünler kullanmak gerekiyor. O yüzden burada yine söylüyorum, ürün ve teknik hakimiyeti çok önemli arkadaşlar.
Şimdi bir bakalım aynadan. Sizin gençlik aşısına ihtiyacınız olup olmadığını nasıl anlarsınızın tartısını yapalım birlikte. Eğer ki normal düz durdunuz diyelim, hiç mimik yapmıyorsunuz. Eskiye nazaran nazolabial bölgenizde kırışıklığınız artmış mı? Dudak kenarlarınızda keza ya da gülüş çizgilerinizde artış var mı? Marionet dediğimiz bu bölgede keza hafif katlanma, gevşeme var mı? Az önce göstermiştim, elinizde böyle çektiğinizde bir elastikiyet kaybı, herhangi bir yerinizde eskiye oranla bir gevşeme, boynunuzda keza derinleşme ya da çizgilenmede artma ya da üst üste yığılma gibi bir efekt görüyor musunuz? Dolayısıyla gençlik aşılarının aslında yaşı sizin bu semptomların başlangıcınıza göre değişecek. Şimdi biz 30 yaşından sonra herkese yapılmasını öneriyoruz. Ama 20'li yaşlarda kilo almış vermiş olabilirsiniz, bir hastalık geçirmiş olabilirsiniz, cilt elastikiyetiniz daha kötü olabilir. Dolayısıyla gençlik aşısına daha erken de ihtiyacınız olabilir. Keza akne tedavileri, lazer tedavileri alıp cildinizi gençken de kurutmuş ya da skarlar vesaire oluşmuş da cilt elastikiyetiniz daha kötü hale gelmiş olabilir. Dolayısıyla gençlik aşısı illa yaş aldım ben de gençlik aşısı oluyorum diye düşünmeyin. İhtiyaca göre karar verilmesi gerekiyor. Ve yine söylüyorum, cildin kalitesini daha gençleştirmek, bir yere botoks yapmaktan, dolgu yapmaktan, hani bir dudağınızı mesela şekillendireceğiz diyelim. Orada dudak dolgusu yapmaktan daha meşakkatlidir. Neden? Dolguyu yaparsınız, 10 gün içerisinde sonucunu alırsınız. Ya da takibi alacaksak sizi belki eklememiz gerekiyorsa bir 2 ay sonra gelin, 6 ay sonra gibi yönetirsiniz. Ama gençlik aşılarında hem kişiye bağlı verimlilik değişiyor biliyorsunuz, hem de üstüne üstelik bir oturma süresi var. Bir iki seans gençlik aşısını 10 gün arayla yaptık diyelim, biz gene de 2-3 ay bekleyelim deriz tam oturma görüntüsünü. Yani en son bize ne verdiğini anlamak için bir 2 ay beklememizi öneririz. Bazı hastalarda 3 aya da çıkabilir bu iyileşme süreci. Dolayısıyla buna göre de takibi alırız sizi. Mesela bir 6 ay sonra gördüğümüzde cildinizde hafif bir gerileme varsa, dolayısıyla sizin gençlik aşınızı 6 ayda bir yaptırmanız gerekebilir. Yaşınız ileridir, 4 ayda bir yaptırmanız gerekebilir. Burada çok ezbercilik hiç doğru değil. 2 seans yaptırın, bir sene arkanıza yaslanın, hiç para harcamayın ya da hiç işleme gitmeyin. Doğru değil, tam tersi. Daha geriye giderseniz belki bu sefer bir sene sonra 2 seansta da 3 seans yaptırmanız gerekecek diye düşünün. Ama bir görüntüyü elde edip yakaladıktan sonra takiplerle birlikte eklemeler yaptığınızda bence cost effective dediğimiz, yani ödediğiniz parayla aldığınız efekt arasında daha iyi bir korelasyon yakalamış olacaksınız. Tabi burada da ürünün kalitesi yine çok önemli. Burada da keza maalesef ki ürünlerin kaçakçılığı mevcut. Dolayısıyla size hangi marka yapıldığını hani bence kontrol edin, barkodunu isterseniz isteyin. Dolayısıyla bazı ürünler gerçekten hani İspanya kökenli, Amerika kökenli gibi, hani Avrupa ve Amerika kökenli olan ürünlerin fiyatları daha yüksek arkadaşlar. Dolayısıyla o ürünlerle işlem yaptırıyorsanız ve o ürün ismi kullanılıyorsa keza dikkatli olun derim ve piyasa araştırmanızı ona göre yapın derim. Peki gençlik aşısı sadece illa yüz kaldırma mıydı? Vücuttan da bahsettik. Bir de barkod çizgileri en çok yine gençlik aşısı yaptığımız bölgelerden bir tanesi. Ne demek bu? Biliyorsunuz ki öpücük attığımızda eğer dudak üstünde çizgilerimiz oluyorsa, dudak etrafında çizgilerimiz oluyorsa ve bunlar ileride yerleştiğinde bizim en zor açtığımız, en zor geriye döndürdüğümüz, cerrahi ameliyat bile olsanız da oralısının yeteri kadar gerilmediği bir bölge. Dolayısıyla çok başlardan itibaren bu çizgilerin yani oluşmaya başladığını hissediyorsak sadece yüzün lifting olacak gençlik aşıları yapmak yeterli değil. Bu bölgelere de gençlik aşısı yapmak gerekiyor. Daha ileri yaşlarda da bu bölgeyi dudak kontürü çizercesine bir dolgu çizmek, yani dudağınızı büyütmek değil. Maalesef yaş aldığımızda kontürümüz de gevşiyor. O da barkod çizgilerinin ortaya çıkmasını daha çok arttırıyor. Dolayısıyla o bölgeye hem dolgu hem gençlik aşısı yapmak gerekebiliyor. Yani işin şiddetine göre kombin işlem değişiyor. Ya da güldük ince ciltlerde, çok yağlı olmayan ciltlerde göz kenarındaki kaz ayakları daha aşağıya uzanır biliyorsunuz.
O bölgeye de keza gençlik aşısı ekstradan yapmak gerekiyor. Bir lift edecek aşı sadece o çizgiyi açamayabilir. Ya da o bölgeye ekstradan yine bir kalsiyum hidroksapatitle lifting yapmak ya da daha ince bir saten dolguyla açmak ya da örümcek ağı koymak gibi ekstra bir cihaz kullanmak gibi başka kombin de yapmak gerekebiliyor. Dolayısıyla burada vakaya göre gene ne yapacağımıza doğru karar verdikten sonra aynayla barışıklığınız çok artıyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, iyi hafta sonlarınız olsun. Gelecek hafta görüşmek üzere yine cumartesi saat 12'de Güzellik'te No. 1'da Doktor Sevgi Ekiyor'la birlikte.